Onlara söylemek zorundayım baba. Ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Kendime bile söyleyemediğim şeyi onlara nasıl anlatacağım bilmiyorum. Salih'im. İyi misin annem? Bilmiyorum. Yok. Ömer abimin bu durumu hiç normal değil. Ben onu çok gergin halleri gördüm. Ama bu kez başka türlü bir durum var. Bir şey saklıyor kesin. Kesin. Ömer bizden bir şey saklamaz. Saklıyor demek ki anne. Allah Allah. Salih'in dönmesi de bu yüzden. Burada kalmak zorunda olması da. Her yere bakalım. Dikkatli olun. Ben şu tarafa bakıyorum. Savcım. Gidiyoruz. Nereye savcım? Anne ne yaptım ben? Cemal Karahanlı'ya. Dedemi... Bizim aile kendine yapılanı unutmaz oğlum. Bu babam bile olsa. Cemal Karahanlı bize ihanet etti. Yıllarca sustu. Abimin intikamını unuttu. Azize Bereketoğlu ne diyorsa onun dediğini yaptı. Az önce bizi kapı dışarı ediyordu. Sen bir Karahanlı'nın davranması gerektiği gibi davrandın. Şimdi ne olacak peki? Doktora gitmişti yakın bir zamanda. Kalp krizi geçirdi diyeceğiz. İnanır mı ki insanlar? Orasını sen bana bırak. Ama sen başını dik tut. Dik otur. Babam yok artık. Bu ailenin lideri sensin. Yerde duran kanın
bekleyen intikamım var ama ben sonuna kadar senin yanındayım. Hala? Bu ambulans polis niye dışarıdalar? Dedeme bir şey mi oldu? Başımız sağ olsun. Nasıl ya? Dedem öldü mü? Kalp krizi. Nerede dedem? Sakin ol. Nerede dedem? Kızmazsan bir şey isteyeceğim. Attığım konumdan gelip beni alman mümkün mü? Hayırdır savcı hanım? Ömer ve Ferit Bereketoğlu. Sadık Turhan cinayeti sebebiyle gözaltına alıyorum sizi. Nasıl? Sadık öldü mü? Öldürüldü. Zorluk çıkarmadan araçlara binin lütfen. Bir dakika. Öyle delil falan olmadan bizi evimizden alamazsınız. İtirazınızı adliyede yaparsınız Ferit Bey. Tamam abi gidelim. Olayın bizle alakası neymiş bir öğrenelim bakalım. Neye bineceğiz? Buyurun. Bırak. Ev sana emanet. Savcı hanımefendi, siz kimin neyle suçladığınızın farkında mısınız? Sadık bu ailenin ferdi. Nasıl böyle bir şeyle suçlarsınız benim çocuklarımı? Anlaşıldı. Siz Bereketoğlu ismini bilmiyorsunuz. Asıl siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Tuncay Bey'in haberi var. Doktorlarla konuşsun. Kalp krizi. Şüphe bırakmasın. Siz benimle içeri gelin. Konuşacaklarımız var. Hadi.
Salih sen çiftlikten giderken ne yaptı? Ortalığı birbirine kattı. Çiftlik yangın yeriydi ben çıkarken. Ömer'e de bayağı bir kafa tuttu. Güzel. Demek ki sana yap dediklerimi bir yapmışsın. Aferin. Salih Bereketoğlu artık avucumuzun içinde desenize. İkiniz de rolünüzü çok iyi oynadınız. Bundan sonra da planımıza devam edeceğiz. Hala. Dedem bana çok kızdı mı? Beni almaya geldi. Tek başına dikildi o çiftlikte. Ben yanına bile gitmedim. Çocukluğumdan beri nereye çağırsa giderdim. Şimdi ona gitmediğimi bilerek öldü. Ona ihanet ettiğimi düşünerek öldü. Ben artık bu oyuna devam edemem. Yok. Dedenin haberi vardı her şeyden. Ne? Sen deden ne istiyorsa onu yaptın. Sadece senin bilmeni istemedi. Nasıl yani? En başından beri her şeyi biliyor muydu dedem? Ben sorunlar büyüyünce gittim dedim baba böyle. Beceremeyeceğim ben artık dedim. Yardım et bana. O dedi zaten Bekir'i de dahil etmemi. Bunca yıl sonra babamın intikam planımızın içinde olmasına ben de çok şaşırmıştım. Ama sana söyleyemezdi Fatma. Söyleyemezdi. Salih Bereketoğlu. O ailenin geleceği demek. O gelecek de senin. Güzel avuçlarının içinde artık. Al intikamını. Salih seni arayacak. Plana sadık kal. Güven bana Fatma. Ne yaptığını zannediyor bu kadın? Kim bu kadın ya? Biraz bela bir Azize anne. Ömer abimle geldiğinden beri takışıyorlardı zaten. Evet. Ya Sadık daha dün çıktı. Bugün olana bak. Çocuğa sarılamadık bile. Kesin Karahanların parmağı var bu işte. Ne yaptılar, ne ettilerse oğullarımın başına yıktılar. Kesin. İbrahim, Sadık'ın naaşına sahip çık, cenazesini biz kaldıracağız. Tamam anne. Elinde delil olmadan daha fazla tutamaz bizi. Bilerek yapıyor. Üzerimizde psikolojik baskı kurmaya çalışıyor. Sen niye bu kadar sessizsin Ömer? Sadık'ı koruyamadık. Ona daha fazla sahip çıkmalıydık. Çiftliğe getirmeliydik onu. Kim? Neden öldürdü öğrenmeliyiz. Sessizim. Çünkü savcının bekliyorum. Bana soracaklarından çok anlatacaklarını merak ediyorum. Cemal Karahanlı ölmüş. Nasıl yani? Öldürülmüş mü? Evinde kalp krizi geçirdiği bilgisi geldi. Doktor görüşü bekliyoruz. Aynı günde iki aile içinde iki önemli kişi öldü. Biri aile lideri, diğeri aile için cinayet işleyen kilit bir adam. Ölüm anında evde kim varmış? Zehra Karahanlı ve oğlu Bekir varmış savcım. Nereye Salih? Biraz kafamı dağıtacağım. Ne kafa dağıtması oğlum ya? Abinler adliyedeyken ne kafa dağıtmasıymış o? Bunlar sizin için normal şeyler değil mi? Kapıda polisler, kavgalar, dövüşler falan. Gelirler birazdan. Bana bak. Abinlerin bir suçu yok, biliyorsun bunu değil mi? Ne önemi var? Anne, Azize anne. Söyle. Cemal Karahanlı. Ölmüş. Ne? Anne, iyi misin? İyiyim, çok iyiyim. Ateşi çok olsun. Ateşi bol olsun.
Fatma nasılmış? Bilmiyorum. Onunla ilgili hiçbir şey duymadım. Fatma aç şu telefonu. Burada bekleyeceksiniz. Bir dakika. Biz burada durmak istemiyoruz. Lütfen gidip söyler misiniz savcı hanıma? Lütfen. Savcı hanımın kesin talimatı var. Buyurun. Bu iki aileyi böyle sıkıntılı bir anlarında baş başa bırakmak doğru bir karar mıydı savcım? Her türlü illegal işe bulaşmışlar. Kolluk kuvvetlerine direnecek kadar adaletin üstünde görüyorlar kendilerini. Savcım anlıyorum ama Aması yok Mert. Bu gece bu şehirde kimin patronu olduğunu öğrenecekler. Odamı hazırlat. Birazdan sorguya başlıyoruz. emredersiniz savcım. Siz hayırdır? Sadık'ın ölümüyle mi ilgili? Sadık'ın ölümü mü? Şimdi senden duyuyorum, bilmiyordum. Bak bu işin altından siz çıkarsanız var ya. Devam etsene. Devam et. Bizi bir adliyede tehdit etmediğin kalmıştı zaten. Ömer Bereketoğlu. Ben yanındayken bir de annemi sakın tehdit etme. Bak hele bak, bebeğe bak sen. Sen ne zaman büyüdün de Ömer Bereketoğlu'nun karşısına dikilir oldun? Ağzını topla ha. Dünkü çocuk yok senin karşında. Bekir, belli ki haber daha uçmamış buralara. Kimle konuştuklarını bilmiyorlar. Ne haberi? Babam, Cemal Karahanlı öldü. Ne? Babam öldü diyorum Ömer. Bir başsağlığı dilemek yok mu? Başın sağ olsun. Başınız sağ olsun. Kalp krizi dedi aile doktorumuz. Zaten zor bir dönemden geçiyordu. Kardeşinizle Fatma'nın yaptıkları ortada. Sizin çiftlikten döndükten sonra fenalaştı adam. Babamın vebali de artık üstünüzde. Ne hazin bir son Sadık için. Sen onca yıl git hapislerde çürü, sonra çıkınca da hediyelerini alacaktı. Ama ölmüş zavallı. Sen o küçük aklınla ne ima ediyorsun? Ömer Bereketoğlu, babanın intikamını alan adamı koruyamadın mı sen? Zehra, baban ölmüş, acım büyük, anladık. Ama ağzından çıkanı kulağın duysun. Yoksa ne olur Ferit? Sen asıl babanın ölümüyle ilgili niye buradasın onu anlat. Bir insan nasıl olur da öz babasının ölümüyle ilgili savcıya ifade verir? Bak bu güzel soru işte. Ben de bu soruyu savcı hanıma sormak için sabırsızlanıyorum. Anne. Daha ne kadar sürecek bu saçmalık? Niye anana soruyorsun bebe? Sen bilmiyor musun? Siz biliyor musunuz neler olduğunu? Küçük prensinizin gizli gizli Fatma ile buluştuğundan haberiniz yok tabii. Onun ne hatalar yapacağını da bilmiyorsunuz. Salih'i bu tartışmalardan uzak tutacaksın. Önce Salih Fatma'dan uzak duracak. Eminim biz buradayken Fatma'nın peşinden koşuyordur o. Hele bir daha yaklaşsın kuzenime. Ömer hayır, Ömer! Kendine gel. Ömer gel. Başlayalım Mert. Önce Bekir Karahanlı.
Annem bulmuş odada. Ama sonra nefes almadığını fark etmiş. Dedenin kalp rahatsızlığı, kuzenin Fatma'nın Bereketoğlu çiftliğinde olmasından dolayı mı arttı sence? Dedemin ölümüyle ilgili biz niye sorgudayız? Haklısın. Açıkçası bir aile büyüğünü kaybetmişken böyle sorguya çekilmek beni de rahatsız ederdi. Peki, Sadık Turhan'ı tanır mıydın? Nasıl yani? Şöyle sorayım. Sadık Turhan senin dayını öldürmüştü Bekir. Yıllar sonra dışarı çıktığında mantıklı düşünürsen ölmesini isteyecek ilk kişi Karahanlı ailesinden biri olur. Sonuçta intikamlar buralarda böyle alınıyor değil mi? Biz şimdi Sadık cinayeti yüzünden mi sorgudayız? Sadık Turhan'ı en son ne zaman gördün? Dün öğleden sonra görüştük. Onunla görüştükten sonra sinirli olduğunuzu söyleyen birkaç cezaevi çalışanıyla konuştum. Savcı hanım siz nereye varmaya çalışıyorsunuz? Görüşmenizde canınızı sıkacak, Bereketoğlu ailesine zarar verecek bir psikoloji fark ettiniz mi? O gün stresli bir gündü. Salih'in kaçırıldığı gün. Takdir edersiniz ki insan hayatında bazen bazı olaylar üst üste gelebiliyor. Pazarlık kısmında mı gerginlik çıktı? Biz bazı konularda pazarlık yapmayız. Yüklü bir para verdiklerine duymuştum. Hatta bu Sadık ailesini yurt dışına falan gönderdi. Orada da lüks bir hayat yaşıyorlar diye gelmişti kulağıma. İçerideyken Sadık Turhan'la konuşma talebiniz olmuş. O dönemki cezaevi müdürüyle konuştum. Bayağı ısrarcı olmuşsunuz. Sonra kısa bir görüşme olmuş aranızda. Hatta koğuş değiştirmek istemiş. Ne konuştunuz Sadık Turhan'la? Pazarlık yapmak istedim. Cinayeti Ömer Bereketoğlu'nun işlediğini düşünüyordum. İtirafı karşısında Bereketoğlu ona ne veriyorsa daha fazlasını verecektim. Peki hala böyle mi düşünüyorsunuz? Yani sizce abinizi Ömer Bereketoğlu mu öldürdü? Evet, hatta eminim. Ama bunu hiçbir zaman ispatlayamadım. Sadık da ifadesini değiştirmedi zaten. Cezaevinden çıktıktan sonra Sadık'a ulaşmayı istediniz mi? İstedim, doğrudur. Amacınız neydi? Öldürmek. Ama yapmadım. Savcı hanım, yapmadım. Adam girmiş içeride 20 küsür yıl yatmış. Sadık öldüğü için mutlu musunuz deseniz... Vallahi bilmiyorum. Sadık Turan'a karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Ne dua okurum arkasından ne de bela. Ölüsü de dirisi de fark etmez benim için. Ama onun ölümünden kazançlı çıkacak birini biliyorum. Sadık Turhan'ı siz mi öldürdünüz? Hayır. Birilerine öldürülmesi yönünde emir verdiniz mi? Hayır. Abinizin ona yüklü miktarda para göndermesinin amacı ne? Sadık'ın maaşı devamlı yeterdi. Çıkınca da abim toplu bir şekilde vermek istemiştir. Bu maaş neyin karşılığı? Ailemize olan hizmetlerini karşılıyor. Sizin yerinize intikamınızı almak bir hizmet miydi? Sadık yaptığının cezasını cezaevinde ödedi. Para da yeni bir hayat kurması için. Herkes ikinci bir şans hak eder. Ha, babanızın intikamını alması bir hataydı sizce. Öyle mi? İntikam rahmetli babamı geri getirmedi savcı hanım. Gidebilirsiniz. Bence kafanızdaki bütün soruları sorun. Bitsin bu iş. Öyle mi? Öyle. Peki konuşalım. Tarık Ergin. Bir sene önce bu şehirde bir savcı öldürüldü. Onunla ilişkiniz nasıldı? Bazı davalarla ilgili tanıklığıma başvurmak istedi. Şehir dışında olduğum için katılamadım. Bunu daha önce konuştuk diye hatırlıyorum. Evet, ben de ikna olmadım diye hatırlıyorum. Tarık savcı gözü kara bir adamdı. Diyeceklerim bu kadar. Nereden biliyorsunuz bunu Ömer Bey? Ha? Nasıl biliyorsunuz? Merak ettim. Yani dışarıda da görüştüğünüz biri miydi? Benim birini tanımam için dışarıda görüşmeme gerek yok. Bir kere görmem, gözünün içine bir kere bakmam yeterli. Bir tek sizin gözlerinizi yanılttı Emin Hanım. Savcı hanım diyeceksiniz. İsmimi kullanabilecek yakınlığımızın olması mümkün değil sizinle. Savcı hanım. Başka sorun yok. Gidebilirsiniz. Benim var. Pardon. Benim bir katil olduğumu mu düşünüyorsunuz?
Gidebilirsiniz Ömer Bey. Savcı hanım. Gözümün içine bakın ve söyleyin. Benim bir katil olduğumu mu düşünüyorsunuz? Sadık Turhan bir cinayete kurban gitti. Nasıl bilmiyorum ama sizler de bir şekilde bu cinayetin çevresinde dönen karanlığın içindesiniz. Ve ben buraya karanlıkları aydınlatmaya geldim. Çünkü yasalarla konuşuyorum, hukukla hareket ediyorum. Saklanan her bilgi, geciken her ifade sizi suça daha çok yaklaştırır. Bu dosya kapanmayacak. Ben bu soruşturmanın başındayım ve gereken her adımı atacağım. Artık öyle. Arkası güçlü olan korunaklı değil. Yalan söyleyen de, sessiz kalan da hukuk karşısında eşit. Bu odadan çıktığınızda her adımınız takipte olacak. Delil de toplanacak, tanık da konuşacak, adalet yerini bulacak. Ben buradayım ve bu şehirde artık kimse suç işleyip arkasına yaslanamayacak. Kimse kendi adaletini, kendi düzenini kuramaz. Bu şehirde düzen de benim, adalet de. Herkes ayağını denk alacak. Salih. Karahanlıların kızını düşünüyorsun değil mi? Ona karşı bir sorumluluğun olduğunu düşünüyorsun. Açmıyor telefonumu. Onu yüzüstü bıraktığımı düşünüyordur. Biraz da yalnız kalmak istiyorum. Beladan uzak dur kardeşim. Tamam. Abimlerden haber var mı? Gelirler birazdan. Bu savcı kadın ailemizle uğraşacak belli. Onun için sen de dikkatli ol oğlum. Sorumluluğunu bil, ona göre davran. Böyle kafana göre çıkıp gitmeler bitsin artık. Benim bir hayatım var. Farkındayız değil mi? Salih'im, senin hayatın önce ailen. Sen istesen de istemesen de bu böyle olacak. Abin sorumluluğunu bilerek yaşadı. Sen de burada olduğun müddetçe bunu bilip yaşayacaksın. Karahanlı ile muhabbeti kes, bitir. Yeter başımıza açtığı bela. Gel. Savcım. Yiyecek bir şeyler hazırlatayım mı? Kaç saattir hiçbir şey yemediniz. Sağ ol Mert. Birazdan eve geçeceğim zaten. Yoruldunuz vallahi. Tahminimden daha fazla. Cevaplar ararken sorular çoğaldı. Bekir acemi bir yalancı. Zehra tahminimden tehlikeli manipülatör. Ferit Bereketoğlu ise kardeşi için yasayı esnetmeye alışmış, yozlaşmış bir avukat. Peki Ömer Bereketoğlu? En karmaşığı da o zaten. Nasıl biri olduğunu anlamak zor. Ne zaman kendi kendime kalmak istesem bu gölün kenarına gelirim.
Salih. Ne işin var senin burada? Seni burada bulurum diye düşündüm. Yalnız kalmanı istemedim. İyi değilim ben. Hiç iyi değilim. Dedem öldü ve her şey benim suçummuş gibi hissediyorum. Hiçbir şey senin suçun değil, tamam mı? Bak ben yanındayım. Uzak dur benden. Etrafımdaki herkese zarar veriyorum ben. Sana da zarar vereceğim. Bak üzgünsün diye şimdi böyle konuşuyorsun. Bırak, hayır. Olmuyor işte, görmüyor musun? Biz birlikte olamayız. Etrafımdaki herkes ölüyor benim. Beni bir daha sakın arama. Sana yemek yapmanı değil, eşyalarını toplamanı söylemiştim. Biz bunu geldiğim gün konuştuk. Evet, o gün de sana söylemiştim. Buralar tehlikeli demiştim, hatırla. Ben de burada kalacağımı söyledim. Sen de kabul ettin. O seni bugün Bereketoğlu çiftliğinde görmeden önceydi. Ya Karaca bak, bu böyle heyecanlı bir oyun falan değil. Muhtemel azmettiricilerin çiftliğindeydin bugün. Senin ne işin vardı orada? Abla ben ne olduğunu bilmiyorum. Oradaki insanları da tanımıyorum. Ya bak ben veterinerde bir iş buldum. Bana dediler ki orada hasta bir at varmış. Ben o yüzden oraya gittim. Tamamen tesadüf. Ha, hala tesadüf diyorsun. Ya oraya seni bilerek çekmediklerini nereden bilebiliriz? Ben o insanların peşindeyim ve o insanlar da bunu çok iyi biliyor. Tamam bu kadar yeter. Daha fazla uzatmayacağım. Lütfen derhal eşyalarını topla. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Öyle mi? Peki. Hoş geldiniz. Babamın durumu da dosyaya işlendi. Korkulacak bir şey yok artık. Fatma yine evden çıkmış. Kim bilir nerede? Çıksın. Bırak tutsun yasını. Ayrıca bu evdeki en önemli insan o şu an. İpleri de hala elimde. Sen yine Fatma'ya o kadar güvenme ha. Ben kuzenimi tanıyorum. Sadece oyun olsun diye Salih'e bu kadar yakın değil. Ne? Bir şey mi hissediyor? Aşık oldu o herife. Bak yarın bir gün biz satarsa işte o zaman Karahanların sonu olur ha. O yüzden ne yap ne et iplerini sıkı tut onun. Yoksa ben ne yapacağımı iyi bilirim. Geçmiş olsun yavrum. Sağ ol anne. Oh, kuzum. Geçmiş olsun ya. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun abi. Sağ ol anneciğim. Abi aç mısınız? Çorba ısıttım size. Vallahi ben içerim bir çorba. Abi biz bir konuşalım mı? Salih sen de gel. Ömer, önce biz bir ikimiz konuşalım. Abin çorbasını içe dursun. Olur mu Ferit'im? Tamam. Hadi. Cemal'den haberiniz var. Var. Karahanlı'nın yeni lideriyle gözaltındaydık. Sebep? Bekir'le Zehra'yı da gözaltına almış savcı. Ya Ömer bu kadın ne yapmak istiyor ben anlayamadım ya. Hayır Sadık'ın ölümüyle bizim ne alakamız olabilir? Ayrıca Karahanlı da olsa yani taziye evinde gözaltı nedir ya? Savcı hanım akıllı kadın anne. Bir plan olmadan hareket edecek biri değil. Biz de öyleyiz. Cemal'e ne söyledin? Soruyu sana ne zaman sorsam hep kaçtın anne. Adam öldü. Vereceğin cevap daha önemli. O gün o evde Cemal'e ne dedin? Ne dedin de oğlunun intikamını almaktan vazgeçti? Savaşı nasıl durdurdun anne? Yorgunsun sen. Hem de bu mesele bu gecenin meselesi değil. Gel hadi gel. Gel sonra konuşuruz gel.
İşte Sadık'ın hesabına parayı aile hesabından yolladım. Araba aldık, bir de ev aldık. Onları da aile hesabından Arkanda gönderdim. iz bırakma demiştim abi. Ailemize dair bir şey olmasın demiştim. Abi neden kararlarımı sorguluyorsun? Ömer, Sadık'ın öleceğini nereden bilebilirdin? Savcı geldiğinden beri göz üstümüzde diyen sensin ama hata yapan da sensin. Hata falan yapmadım ben ya. Devamlı söyleniyorsun abi. Ama yapman gereken birkaç tane iş var, onu da doğru düzgün yapamıyorsun. Ha tamam. Tamam, anladım. Bu ailenin hata yapanı benim. Ha? Bu ailenin yanlışı benim. Bundan sonra böyle olacak, anlaşıldı. Sadık'ın ölümüne de ben sebep oldum. Öyle mi? Öyle mi Ömer? Tamam, rahatladın mı şimdi? İyi misin? Abi Ferit abim de tek başına şimdi ne yapsın orada? Sen sus, karışma, ben kendimi savunurum. Bugüne kadar nasıl savunduysam bundan sonra da savunurum. Sus. Bak bakayım bana. Sen hayırdır ya? Niye sinirlisin bu kadar? Hayır, ne oldu yani? Savcı üstümüze gelecek değil mi bunlar? Hiçbir şey olmaz. Sadık bu ailenin çocuğuydu. Tabii ki bakacağız. İçerideyken de bakacağız. Elbette ziyaretine gideceğiz. Çok normal. Buradan bir şey çıkmaz ya. Abi bak, bu durumu koz olarak kullanan savcının başka planları da vardır. Neden anlamıyorsun? Tehlike istemiyorum dedikçe beni tehlikenin içine doğru çekiyorsun. Kararlarımı sorguluyorsun. Bak, abimsin, büyüğümsün. Ama kendine çeki düzen vermezsen... Sakın. Bak sakın. Abi tamam avukat sensin de abimin dediği şey... Sen sus. Ne oluyor ya? Ne yapacağıma da mı sen karar vereceksin? Söyledim öyle. Söyleyemezsin. Tamam, öfkeni sahilden çıkarma. Bir derdin varsa gel bana söyle. Sen de kızgın mısın bana? Benim de öyle herkese bağırmamam gerekirdi. Kusura bakma. Ben de sana bağırmak istemezdim. Ferit abimin üstüne çok gitmedim mi sence? Abimin toparlaması lazım, böyle olmaz. Şimdi Sadık'ın ölümü. Abimle son zamanlarda anlaşamazlardı ama... severdim Sadık'ı. Babam da severdi. Ömer derdi. Sadık'a güvenin. Sahip çıkın. Babamın emanetiydi. Adamın yanına gitmeliydim. Sarılmalıydım. Geçmiş olsun demeliydim. Koruyamadım Sadık'ı. Abi sen bize bir şey söyleyecektin. Ne günahından bahsettin? Sen şimdi boş ver bunu. Daha sonra konuşuruz bunları. Sen toprağına alışmaya çalış. Ailenle ilgilen. Tek isteğim bu. Daha karar veremedim abi. Bilmiyorum yani. Bavulları bile açmadım daha. Şu gitme fikrinden bir uzaklaş, tamam mı? Bir süre. Benim için. Yarın birkaç tane aracıyla görüşeceğim. Sen de gel, seni bir görsünler. Hı? Tamam abi görsünler bakalım. Görsünler. Kahve mi yaptın? Afiyet olsun. Planlı değildi diyorsun yani. Tesadüftü. Daha önce o göle gitmeyi sevdiğimi söylemiştim. Orada olabileceğimi düşünmüş. Güzel tesadüfmüş. Sandığımdan daha erken düştü avucumuza. Sayende rolünü çok iyi oynuyorsun. Fatma, yeğenim. Rol. Değil mi? Bu senin için. Oyun bütün bunlar değil mi? Ömer'den intikam almak için Salih'i kullanmamız ne kadar doğru. Sonuçta onun hiçbir suçu yok. Bazı savaşları kazanmak için zor kararlar vermek gerekir. Salih için hissettiklerin normal. Ayrıca haklısın. Onun bir suçu günahı yok. Ama bir kaderi var.
Bir bereket oğlu olarak doğdu. Ailesinin yükünü taşımak zorunda. Tıpkı senin, benim, Bekir'in Karahanlı olma yükünü taşıdığımız gibi. Canım, bana bak. Bazı insanlar en yakınındaki değeri göremeyecek kadar kördür. Gel. Sen elinden geleni yapıyorsun, tamam mı? Ama yine de Ömer Efendi'ye yetmiyor. Tamam. Sen de onun anlayacağı dilden konuş. En kıymet verdiğine odaklan. Neticede siz kardeş değil misiniz? Aynı tarafta savaşıyorsunuz. Onunla aranın bozuk olması sana zarar verir. Eskiden böyle değildi Ceyda. Ömer böyle biri değildi, vallahi değildi. Beni dinlerdi, anlamaya çalışırdı. Ben bir adım geride durdum. Ben aile reisliğini ona verdim be. Bana abisi gibi bile davranmıyor. Ben... Canım, canım. Bana bak. Ağlamak istiyorsan ağla. Bir zamanlar her yıl aynı gün açan portakal çiçekleriyle ünlü bir krallıkta sessiz bahar prensesi yaşarmış. Prensesin sesi rüzgarı bile susturacak kadar güzelmiş. Ama o kimseyle konuşmazmış. Çünkü kalbinin en derininde kimselere söyleyemediği bir sır saklarmış. Düşmanına aşıkmış prenses. Ama o bunu kendine bile itiraf edemediği için sessizliği seçmiş. Zamanla sessizlik prensesin ruhuna işlemiş. Kimsecikler çare bulamamış derdine. Savcı hanım. Gözümün içine bakın ve söyleyin. Benim bir katil olduğumu mu düşünüyorsunuz? Bir sabah toprakların koruyucusu denen bir savaşçı gelmiş saraya. Efsaneye göre bu savaşçı kimsenin göremediği yaraları görür, kimsenin duyamadığı çığlıkları işitirmiş. Kimse kendi düzenini, kendi adaletini kuramaz. Bu şehirde düzen de benim, adalet de. Herkes ayağını denk alacak. Bu yüzden prensesi görür görmez onun gözlerindeki fırtınayı anlamış. Sen kalbinde bir sır taşıyorsun demiş. Ve o sır seni tüketiyor. Söyle bana, birlikte toprağa gömelim onu. Ama prensesin yüreği artık kimseye güvenemezmiş. Belki de onu hasta eden karşısındaki bu savaşçıydı, kim bilir? Belki de o da sırlardan biriydi. Prenses susmuş. Savaşçı beklemiş. Zaman geçtikçe ikisi de kendi sessizliklerinde kaybolmuşlar. Ne prenses devasını bulabilmiş ne de savaşçı prensesin kalbini. Ve bahar geldiğinde prensesin adıyla anılan portakal çiçekleri artık açmamışlar.
İşte o günden beri rüzgar portakal ağaçlarının arasında fısıldarmış. Eğer konuşabilselerdi, biri iyileşirdi, diğeri severdi. Abi, beni çağırtmışsın, beni istemişsin. Sadık kim? Neden öldürdü bulmamız lazım. Sen bir araştırmaya başla. Tahmin ettiğim şeyler oluyorsa savcı hanımdan önce bulmamız lazım katili. Dün gece siz adliyedeyken birkaç telefon açtım da ben. Yani Ferit abimi çok görmüşler o civarda. Bir şey demek değil tabii ama ben yani bilemedim abi. Tamam sen araştır bakayım bir. Eyvallah abi. Ben ortaklıktan çekiliyorum. Tabi bereketli topraklar etrafındaki arazilerden de. Vay be Baran. Bunca yıl sonra böyle bir günde gelip bunu söylemeye cüret ediyorsun demek. Anneciğim önemli değil. Baran abinin ortaklıktan çekilmek istemesi en doğal hakkı. Kimseyi bizimle çalışmaya zorlayamayız. Bak, oğlun senden daha akıllı. Senin bize ihtiyacın var Baran. Çok iyi biliyorsun. Benim sizde ihtiyacım olan tek şey Cemal Karahanlı'nın ismiydi. O da şimdi toprağın altında. Siz bana ne verebilirsiniz ki? Senin yerinde olsam sana ne verebileceğimizi değil, anlaşmayı bozarsan senden neler alacağımızı düşünürdüm. Vallahi ben artık Ömer Bereketoğlu'nu karşıma almayacağım. Çünkü artık Cemal Karahanlı'nın ismi yok arkamda. Babam öldü ama Karahanlı ismi Bekir'le yaşıyor artık. Bekir mi? Bekir Ömer için rakip bile değil. Kelimelerine dikkat et Baran. Teraslarda dansöz oynatan, varoş arkadaşlarıyla sabahlara kadar alem yapıp içen bir adam, Karahanlı'nın yeni lideri ha? Ne ticaretten anlar, ne de sözü dinlenir. Kimse onu dinlemez. Arkasından da gitmez. Ayrıca Bekir gerçek bir Karahanlı bile değil. Sen kararını vermişsin abi. Bu konuyu daha fazla tartışarak kararını değiştiremeyeceğiz belli ki. Şunu bileydin. O yüzden daha fazla uzatma. Yo, çok uzatmayacağım zaten. Ama senin gibi de düşünenler vardır diye izin ver lafımı bitireyim. Sizin kararlarınız olduğu gibi bizim de bazı kararlarımız olacak. Mesela... Ne yaptın lan? Sen anlattın, ben dinledim. Şimdi de ben konuşacağım. Sen bu masayı hala dedemin masası zannediyorsun galiba. Hayırlı günler. Hayırdır Ömer Bey? Böyle mekanımıza izinsiz girmek oluyor mu? Tamam. Direkt mevzuya giriyorum o zaman. Gir. Çiftçi mallarını ucuz satsın diye fırsatçılık yapıyorsunuz. Bir araya geliyorsunuz, ürünleri kara borsa yapıp fiyat artırıyorsunuz. Ne bu şimdi? Sizin yüzünüzden çoğu çiftçi toprağından, ata toprağından vazgeçmeye başladı. Nasıl ticaret bu? Lafımı bitirmedim daha. Biz çoğu çiftçiyle anlaştık. Alan razı, veren razı. Herkes cebine girenden memnun. Toprak cebe girmez. Veren mecbursa
Alan da fırsatçıysa ben o fırsatı var ya adamın kursağına düğümlerim. Pazarı ben kuracağım. Fiyatı ben belirleyeceğim. Bundan böyle ne alacaksınız ne de satacaksınız. Tezgahınız çöktü beyler. Tamam mı? Ömer Bey, herkes ticaretini dilediği gibi yapar. Seni severiz, sayarız. Ama tarlanda çalışan maraman da değiliz, haddini bil. Hadi Aras gidelim. Hayırdır? Nereye? Boğdu beni yas havası. Gidip biraz takılacağım. Aklını mı kaçırdın sen? Herkesin gözü senin üstünde. Ailenin reisi taziye evini bırakıp gider mi hiç? Dedesinin mezarına sarılıp ağlamaya gitti dersin. Madem reis benim, kimse benim yaptıklarımı sorgulamayacak değil mi? Senin de dediğin gibi. Artık ailenin reisi benim. Ve reis çok sıkıldı, gitmek istiyor. Hadi Aras. Hadi beni arabaya getir bana. Ben kullanacağım. Ben yan koltuğa bile razıydım be dede. Onu çok görmeseydim belki hala. Ne dedin aga? Senin telefoncu kuzenin açık mı lan bugün? Telefon mu lazım? Ayarlarız. Son modelinden en yenisinden çözsün bir tane. Tamamdır. Şşş. Hediye paket de yapsın. Günaydın savcım. Günaydın Mert. Cemal Karahanlı'nın ölüm raporu çıktı. Masanıza bıraktım. Kalp krizi. Kronik bir kalp hastalığı olduğundan geçmişte çok defa aynı bulgularla hastaneye yatışı gerçekleşmiş. Doğal bir ölüm gibi görünüyor. Kalp krizi geçirmesine sebep olacak neler yaşadı? Kimlerle ne konuştu kim bilir? Kimi kastediyorsunuz? Bekir, Fatma, Zehra, Sadık, Azize, Ömer hepsini, herkesi. Sadık Turhan Sadık Torhan'ı vuran silahı bulduk savcım. Balistikten rapor bekliyoruz. nerede bulundu? Olay yerine yakın bir kanalizasyon kuyusunda. Üzerinde parmak izi aranıyor ama su yüzünden bulmak zor olacak. Ayrıca çevredeki olaylarla benzerlik gösterdiği için hırsızlık gibi duruyor. Hapisten yeni çıkmış birini kim niye soysun, niye öldürsün? Parası var savcım. Ferit Bereketoğlu hesabından kendisine yatan yüklü miktarda parayı bilen birileri olabilir. Evinin kapısı zorlanmamış bile, boğuşma izi de yok. Belli ki bu Sadık'ın tanıdığı ve şüphelenmediği birisiydi. Bu işte bir profesyonel dokunuş var Mert. Eminim. Ferit Bereketoğlu'na biraz daha ağırlık verelim. Sadece olay günü değil, son 6 aya ait HTS kayıtlarını da istetelim. Tabii ki savcım. Savcısı daha dün sorguya almadı mı? Şimdi bu adamlar şikayetçi olursa ne olacak? Onlar birkaç gün daha konuşamazlar. Yaptıklarının suç olduğunu biliyorlar. Uyanıktır bunlar. Kendilerini ele vermezler. Yalnız kavga edeceğimiz hiç aklıma gelmemişti.
Ben senin yumruğunun sıkılığını Bekir'e vururken anladım. Maşallah bereket oğlu gibi vuruyorsun. Arkamı kolla diye getirdim. Ayrıca bu kavga işlerine alış Salih Efendi. Gördüğün gibi Ömer abin genelde işlerini konuşarak çözmek taraftar değil. Yalnız Ferit abimin kafayı gördün mü? Beton beton. Abi alınma ama ben senin kavga edebileceğini hiç düşünmemiştim ha. Etmem zaten. Bunun yüzünden öğrendim kavga etmeyi. Ben çocukken böyle belalı tipler bana bulaştığında Ferit abim direkt dalardı böyle kafayla. Ferit abi. Ya yok. Bırak Allah aşkına. Kahramanlık hikayesi gibi anlatıyor bir de. Bunun yüzünden ben dayak yiyordum olan o. Abi ikimizin de arkasını kolladın. Sen kavgacı bir adam değilsin ki. Okumuş adamsın. Yumruğunla değil kelimelerinle konuşursun. Bugün geldin. Benimle yumruk sıktın. Omuz omuza verdin. Yalnız olmadığımı hissettim. Vallahi çok mutluyum. Arkamda kocaman bir ailem var. Abi, ben bugün daha iyi anladım ki sen benim arkamdaki en büyük güçsün. Ben senin arkanda değil yanında olmak istiyorum Ömer. Kavga ettik ederiz. Daha da edeceğiz belli. Ama bunlar duygusal tepkiler. Bizim akılcı çözümler bulmamız lazım. Bak ben seni anlıyorum. Ailene sahip çıkmaya çalışıyorsun, toprağına sahip çıkmaya çalışıyorsun. Sana bir miras bu, bunun farkındayım. Ama bu miras elden gitmek üzere. Finansal olarak iyi bir yere gitmiyoruz. Daha akılcı çözümler bulmamız lazım, daha planlı olmamız lazım. Tamam planını yap, uygula o zaman. Nasıl yani? Ne gerekiyorsa yap abi. Ben mi karar vereceğim tek başıma? Ben toprağa sürmesini bilirim. Sen de üstündeki taşları temizle. Bu. O benimle beraber toprakta kalacak. Bir de arada adam pataklayacağız. Uyar mı? Uyar abi. Uyar abi. Biliyor musun? Sen hep böyleydin baba. Odan dolu ama kendin yok. Sözün var, sesin yok. Yani sen hep vardın ama aslında hiç yoktun. Zaten sonra da hep sustun. Abimi toprağa gömdüler, sustun. Gelinin ipte sallandı, sustun. Annem gitti, sustum. Sonra ben düştüm. Sen yine sustun. Ben o zaman anladım. Sevgi artık bu evden alınmıştı. Sen sevmeyi hiçbir zaman öğrenemeyecektin. Bir adamdan oğlum oldu. Adını Bekir koydu. Abimin senin oğlunun adını. Belki sen onu abim gibi seversin sen. Ama sen o çocuğu bir kez bile torunun yerine koymadın. Bir kez şefkat göstermedin. Hep bana baktığın gibi baktın. Bir yabancıya. O çocuk ellerini doladı senin boynuna. Bıraktığın tek mirastı o çünkü. Nefret. Bilirsin baba. Bu şehirde rüzgar sert eser. Ama bütün dallar kırılmaz. Bekir benim kırılmayan dalım oldu işte. Hem de senin kuruttuğun kökten değil,
benim kanımdan yeşerdi. Artık toprağın altındasın. Ne gölgen var üstümde, ne de ismin boynumda zincir. Ne sevgine muhtacım, ne de affına. İlk defa eşitiz Cemal Karahanlı. İlk defa. Savcı hanım. Müsaade var mı? Buyurun. Siz var ya beni çok yanlış tanıdınız. Ya da ben size kendimi çok yanlış tanıttım. Bunun için mi geldin buraya? Beni adliyede sorgulayarak tanıyamazsınız. Ama ben size kendimi anlatabilirim, gösterebilirim. Ne demek şimdi bu? Baştan başlayabiliriz, tanışabiliriz. Ya beni tanırsınız ya da kolaya kaçar, ezberinizdeki o kötü adamlardan biri sanırsınız. Benim düşüncem senin için neden bu kadar önemli Ömer? Ha? Yani senin kötü biri olduğunu düşünmem rahatsız mı eder? Hak etmediğim her şey beni rahatsız eder. Kabul. Peki. Nasıl tanıyacağız? Söyle bakalım. Şöyle, insanlar birbirini ya alışveriş ederken tanır, ya komşuluk ederken ya da yolculukta. Biz yolculukla başlayabiliriz. Al bakalım. Hem kan alırken de hiç üzmedin benim. Aşkım benim. Oh. Karaca, ben çıkıyorum. Nereye? Sokak hayvanlarına gezici veterinerlik hizmeti veriyoruz biz. Haftada bir günümüzü onlara ayırıyoruz. Aa, süpermiş. Aynen. Bir nöbet de sana yazacağım haftaya. Tabii, çok sevinirim. Tamam, görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ha Karaca, bu arada seni yine gelip alacaklar bugün Bereketoğlu çiftliğinden, tamam mı? Atın yine mamasını yediğine emin olursun, olur mu? Ama dün Sokak oraya... hayvanları beni bekler canım. Hadi görüşürüz. Buyurun. Müsaade var mı? Tabii, muayene sırası müsait. Hayvanınız nerede? Hayvan? Yani bende hayvan olarak sadece bunlar var ama. Ha, gülersin diye şaka amaçlı. Beni hatırlamadın mı? Yok. Telefonunu bu hale getiren kişi. Aa, hatırladım. Tamam, sen dün telefonu çaldıklarında gelmiştin. Ya ben o gün aceleden sana hiç teşekkür edemedim, kusura bakma. Yok, teşekküre gerek yok zaten. Hele öyle boncuk boncuk bakarsan. Yalnız yani ben sana teşekkür edeyim diye ayağıma kadar geldiysen bu işte bir terslik var sanki. Yok, ben teşekkür etmen için gelmedim. Şey için geldim. Melike için geldiysen az önce çıktı. Yok, ben Melike için de gelmedim. Ben sana geldim. Bana mı geldin? Neden?
Ya o gün bizim mahallede kırıldı senin telefonun. Hani ben de adamı yumruk attım. Düşerken falan senin telefonunu kırdı. Mağduriyet bakımından yani telafi etmek istedim. Yok canım daha neler. Yani senin bir suçun yok ki. Bir dakika. Sen beni nasıl buldun? Vay arkadaş ya. Biz hiç seninle iz bırakamamışız. Hani o gün bana adres sorduğunda sana burayı ben tarif ettim ya. Ha tamam. Haklısın ya pardon. Şimdi yani ben kimseye borçlu kalmak istemem. O yüzden senin kırılan telefonun yenisini getirdim borcumu ödemek için. Ya borcum falan yok. Yani borcu olan biri varsa o da benim. Ya sen beni serserilerin elinden kurtardın. Bak bunu hatırlıyorum. Şükür ya hatırladığım bir şeydi yani. O zaman ben sana telefon, sen de bana çay ısmarlarsın. El sıkışıp anlaşırız. Bu ne? Bu telefon ya hediye yani bunu sen açıp bakacaktın sürpriz olacaktı falan ama ben şimdi bozdum. Ben bunu kabul edemem. Bir çay ısmarlamak için bu kadar çaba ya. Murat Bey, hoş geldiniz. Zehra Hanım. Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Memnun oldum. Çok kibarsınız. Ya şu Karadeniz'deki iş küçücük bir pürüz çıktı. Büyüdü de büyüdü. Büyüdü de büyüdü. Yani ille gidip yüz yüze halletmek gerekti ama tatlı değil. Her şeyi hemen çözdü. Gönderdiğim raporlara bakabildiniz mi bilmiyorum ama umarım rakamlar size... Rakamlar biraz sıkıcı değil mi ya Zehra Hanım? Bakın benim için önemli olan hareket ve zamanın o müthiş uyumu. Burası da bayağı sıcak. Öyledir. Evet. Ben sıcağı pek sevmem. Beklemeyi de sevmem. Her iki durum da beni böyle gergin biri gibi gösteriyor. Halbuki hiç gerginliği de sevmem. Biz sizinle çok iyi anlaşacağız. Ben de sabırsız biriyimdir. Buyurun. Bereketli topraklarımızı gezdireyim size. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Buyurun. Oh, ikindi kahvaltısı mı Ömer Bey? Öyle. Biz Adanalılar öyle ikindi çayıymış, bisküviymiş falan. Bizde hep bir kahvaltı olacak. Burası çok güzelmiş Ömer. Güzeldir. Bakın cennet gibi. Buralar bize dedelerden kalmış. Bak şuradaki zeytin ağacı var ya. Tam 400 yaşında. Şu mandalinayı da ben kendi ellerimle diktim. Gün gibi hatırlıyorum diktiğim günü. O yüzden burası benim için kıymetli, değerli yani. Babadan oğula. Sen de topraklarını genişletmek isteyen bir padişahsın yani. Öyle mi? Estağfurullah. Ne padişah? Ben sadece bu topraklara hizmet etmeye çalışan, elimden geldiğince korumaya çalışan biriyim. Buyurun savcım. Buyurun.
Tabii bizim dedeler toprakları hep büyütmüşler. Ama benim derdim büyütmek değil. Benim derdim elimden geldiğince bu güzellikleri korumak. Sahip çıkmak. Beni bu topraklardan alırsan buradaki düzen mahvolur. Ben nefes alamam. Buradaki her şey değişir. Ya Ömer, ben seni niye toprağından çıkarayım, niye seni koparayım? Benim öyle bir derdim yok ki. Yahu sen niye üstüne alınıyorsun her şeyi? Ben hiçbir şey üstüme alınmıyorum, tam tersine. Bence her şey üstüne alınan sensin. Bak neredeyiz? Şöyle bir bak etrafına. Senin toprağındayız. Kendini bana tanıtmaya, kendini bana ispatlamaya çalışıyorsun ve bunu niye yapıyorsun? Çünkü yani Çünkü seni tanımadığımı düşünüyorsun. Ve seni bu yüzden sorguladığıma inanıyorsun, değil mi? Hatta bu yüzden benim eksiğimi, yanlışımı, her şeyimi düzeltmek için beni buraya getirdin. doğrudur. Efendim Mert. Hemen geliyorum. Zahmetin için teşekkür ederim ama benim gitmem lazım. Nereye? İşim var Ömer. Kahvaltı, simit, mandalina. Afiyet olsun, kendin yap. Mandalina al bari. Bunu yersin. Kalsın. Teşekkürler. Nasıl gideceksin? Ben götüreyim. Ben her zaman başımın çaresine bakarım Ömer Bereketoğlu. Benim bir savcı olduğumu unutma. Sizi unutmak ne mümkün savcı hanım. Ferit Bey. Geciktin. Aa, Ferit! Ay inanmıyorum. Git sen. Tamamdır. Tarotumda da kutlama kartı çıkmıştı bak. Görüyor musun? Resmen seninle karşılaşacakmışız ha. Ceyda Hanım, sizin ne işiniz var burada? İyiyim efendicazım. Bey babam da iyiler, sağ olun. Bu ne resmiyet? Bizim beyefendiyi görünce kalbimiz güm güm atsın, hallere bak. Ceyda, toplantı halindeyim zaten. Burada görünce seni ben de şaşırdım. Ferit'ciğim merhaba. Aa Cevat Bey, nasılsınız? İyiyim. Merhabalar. Merhabalar. Tanıştırayım, eşim Suzan. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Teşekkür ederiz. Aa Ceyda Hanım, Ve? müvekkilim. Evet, müvekkiliyim. Kendisi benim 3. kocamdan boşayacak da şiddetli değersizlik. Ben sizi aracınıza kadar geçireyim, size de afiyet olsun. Teşekkür ederim, size de. Buyurun, buyurun. Ceyda, ne yapıyorsun sen? Müvekkil ha? Ne deseydim? Ha? Sevgilim mi deseydim? Daha ailem bilmiyor. Ne deseydim Ceyda? Aa, Özrün bu mu? Özrün kabahatinden kat kat büyük, haberin olsun yalnız. Tamam. Ne demek istediğini de anladım. Anlaştık. Peki Ferit, peki. Ceyda Hanım'ı arabasına kadar geçireyim diyordun. Hani nerede benim arabam, ben mi göremiyorum? Hangisi benimki? Allah'ım Ceyda, zaten zor bir gün geçiriyorum. Ay sen mi ben mi? 40 yılda bir falım güzel çıktı. Dedim ki 2 kafa dağıtayım, kendimi sokağa attım. 3-5 parça bir şey alayım diye ne görelim? Ne görelim Ceyda? Yetersiz bakiye. Hayır, senin yetersiz bakiye olmadığını en iyi ben biliyorum. Ben şunu al sen. Ay yok canım istemem. Ceyda al şunu, al şu kartı, istediğin gibi alışveriş yap, kendine gel, tamam mı? Ya ben kart falan istemiyorum. Seninle buraya el ele girmek istiyorum. Tamam, söz. Vallahi billahi söz, o da olacak. O gün gelecek ama bugün o gün değil.
Hadi. Kandırılması kolay bir kadın olarak görüyorsun beni biliyorum. Ama bil ki aptallığımdan değil, aşkımdan. Taksi. Gel gel. Hadi akşam görüşürüz. Ben arayacağım seni. Bereketli toprakların altı üstünden daha değerlidir. Enerji hattı geçiyor buradan. Yeraltı suyumuz da oldukça güçlü. Yani buraya girecek herhangi bir ticari güzergah 2 yıl içinde bölgenin değerini 3'e katlayacak. Yani burası sıradan bir arazi değil Murat Bey. Geleceğin ticaret kavşağı. Lojistik, enerji, ulaşım. Ben iş insanıyım Zehra Hanım. Fırsat satın almak istiyorum. Risk değil. Şu Ömer Bereketoğlu, ne oldu o konu? Hala belirsizliğini koruyor mu? Ömer iş dünyasına göre değil, ilkelerine göre hareket eder. Ki bu da onu öngörülemez değil, yönlendirilebilir biri yapıyor. Güzel. Kısa ve net çözümleri severim. Bir an önce başlayalım lütfen çünkü burası gerçekten sıcak ya. Bir an önce gitmek istiyorum. Başladık sayın o zaman. Ya tamam, telefonu kabul ettim. Ama bu böyle olmaz. Evcil hayvanın var mı? Olmaz mı ya? Ben severim hayvanları, köpek falan. İyi, tamam, süper. Benden sana 1 yıllık açık kredi. Tüm aşıları, tedavileri benden. Anlaştık mı? Anlaştık, tamam. Buralısın yani. Evet. Doğma büyüme Adanalıyım. Hiç başka bir yere gitmedin mi? Nasıl yani? Nereye mesela? Ne bileyim, başka bir şehre, başka bir ülkeye. Hiç başka bir yerde yaşamayı denemedin mi? Doğduğu yeri bırakır mıyız sen? Doğduğun yer, ait hissetmediğin yer olunca bırakır. Seversin buraları. Gezdiririm ben. Yani istersen tabii hani. Vaktin olursa. Hem benden daha iyi kimse gezdiremez buraları. Bir şey soracağım. Ne iş yapıyorsun sen? Yani takım elbise falan. İş insanı mısın yoksa... Üstümdekiler mi? Yok, iş için değil bunlar. Cenazemiz vardı da bugün. Dedemi kaybettik. Ya... Başın sağ olsun. İyi misin? Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Benim için yapabileceğim bir şey mi? Evet. Zordur böyle zamanlar. Yalnız hissetme kendini. Yalnız hissetmiyorum şu an. Benim gitmem gerekiyor. Ben götüreyim nereye gidilecekse. Yok, almaya geldiler zaten. Telefonunu almayı unutma. Ya sağ ol tekrardan. Görüşürüz o zaman. Ya unutma, tüm aşılar, tedaviler benden. Tamam? Tamam, getireceğim. Adı neydi bu arada? Kimin adı? Benim mi? Yani benim tabii. Bekir ben. Karaca ben. Karaca. Ne güzel bir isim. Abi, kızların öğretmeni aradı bugün. Bale şeysi mi ne varmış? Kıyafet falan alacağız da. Seyhan sen de gel diyor. Ben sana sormadan bir şey demeyeyim dedim. Karın ne diyorsa o. Git hallet. Biz de izlemeye gideriz. Şimdi de maça bekliyorlar abi. Ömer dayı bizden olsun diye tutturup durmuşlar. Gireriz.
Abi, abi. Bu işte bu. Sana kurye getiren motorun logosu da her şey de bu. Kim o? Sana zarf getiren. Bekle burada. Abi ben bir şey yapsaydım. Bekle burada. Bir park etseydim. Bekle burada. Ömer abi. Bir bekleseydim ben abi. Aferin lan. Ne diyeceğim ben şimdi Seyhan'a? Abime de dikkat et demişti. Vallahi gebertecek beni ya. Ah abi nereye kayboldun ya? Nereye kayboldun? Sakin. Sakinleş. Bak seninle bir derdim yok. Yaklaşma! Sakin. Sakin bak seninle bir derdim yok tamam mı? Kimsin? Ne istiyorsun? Niye takip ediyorsun beni? Sizden bir paket geldi. Kim gönderdi öğrenmem lazım. Ben mi getirdim? Bilmiyorum. Ama sizden geldi. Kim gönderdi öğrenmem lazım. Yardım et bana. Öğrenemezsin. Öyle kayıt kuyut işleri olmaz bizde. Bizi çağırırlar, biz de gelir alırız. Öyle gönderen alıcı yok. Paketi al, götür. O kadar yani. İndir şunu. Bak indir konuşalım bak. Yardım et bana tamam mı? Kimden geldi öğrenmem lazım. İndir şunu. Tamam mı? Sakinleş. Abi geldim abi geldim bana bırak. Geldim. Aferin İbo, aferin. Abi motoruna baktım da bu kartı buldum üzerinde. Adresten başka hiçbir şey yazmıyor. Abi ayıptır sorması merak ettim. Ne gönderdiler sana? Neden taktın ki bu kadar? Kızları bekletmeyelim hadi. Bu durumdan da kimseye bahsetme. Tamam abi. Bayağıdır takmıyorum seni. Hadi ya. Uğur getir bana. Aşıları var mı lan bunların? Abi bizim bile yok ki itlerin aşısı olsun. Güzel. Çözdük meseleyi.
Aras, yarın mahallede ne kadar kedi, köpek var hepsini toplatıyorsun ha. Abi emin misin? Günah hayvanlar. Oğlum öyle değil lan. Oğlum Allah'ın dilsiz kuluna zarar mı vereceğiz lan o kadar Ne yapacağız abi? Oğlum sağlık şeysini aşılatacağız işte. Anladım abi. Sağlık önemli tabii. Ya ben sizi böyle gülerken görmek hep bir arada. Ya Allah'ım daim etsin. Amin. Amin. Bak nasıl barıştılar gördün mü? Bunlar hep böyle kavga. 5 dakika sonra hiçbir şey yok. Birbirini tanıyınca küs kalamıyorsun tabii. Öyle. Tanımak zaman alıyor. Ama bazen yan yana olmak bile yetmiyor. Rahmet dedemden kalma bir traktör vardı. Ferit abim bilir. Böyle külüstür bir şey. Bir gün babamla uğraşıyorduk. Ya baba dedim artık atalım bunu yani. Bundan bir şey olmaz. Babam da dinledi böyle sakin sakin. Böyle sakin sakin dinlerdi zaten. Oğlum dedi, kırılan bir şey atmak çok kolaydır. Ama çaba sarf edersen, emek verirsen eskisinden daha iyi bir hale getirebilirsin. Çaba sarf edersek, emek verirsek biz daha güçlü bir biz olacağız abi. Hı? Hadi beyler hadi. Bak İbo'ya kalırsa kızlar yenecek ha. Hadi, Önden gider biz arkasından. Hadi be. At topu at. Dayılar geldi. Ya. Büyük baş. Evet. At bakayım topu. Hop Ferit abim geldi. Gelsin. Hoppa. Yes. Gol. Hello Yağmur. Ay, yine ben geldim. Nasılsın bugün? Bugün herkes daha sakin. Merhaba. Merhaba. Kusura bakma geçen gün gergin bir aile ortamına denk geldik. Konuşamadık da. Geldiğini görünce de öyle bir selam vereyim dedim. Yok önemli değil. Yani her ailede ufak tefek gerginlikler olur. Bizim ailedekiler öyle ufak tefek olmuyor. O kız o gün zorla gönderilen. Sevgilin miydi? Ne bileyim. Yani... Ya kusura bakma biraz patavatsızca oldu ama... Daha adını bile bilmiyorum böyle şeyler soruyorum. Salih ben. Karaca ben de. Memnun oldum Karaca. Bir şey diyeceğim. Benim yine bunu yedirmem lazım ama... Yani bu kadar kötü kokuyorken yemek istememesini de anlıyorum. Yardımcı olabilecek bir fikrin var mı? Yok. Çok haklısın. Yağmur, bak biliyorum berbat kokuyor ama tadı hiç fena değil. Tadına bakmadım tabii kendini kandırmak için yapıyorum. Çaktırmasın. Çok bu işe ait değilsin gibi geldi bana. Doğru muyum? Bir itirafta bulunayım mı? Bence de. Ya ben veterinerlik okurken hiç böyle bir şey hayal etmiyordum. Burada mı okudun? Yok, İngiltere'de. Giderek ilginçleşiyorsun bak. Niye buradasın? Benim hikayem biraz uzun. Hatta sıkıcı diyebilirim. Benimki gibi yani. Ben de Amerika'daydım, yeni geldim. Yani uzun zaman sonra yeni geldim. Yalnız mıydın? Yani garip oldu ama ailenden uzakta. Öyleydim. Sen? Ben ailemle birlikteydim ama biz birbirimize uzaktık. Kuralları olan, senin adına tüm hayatını belirleyen ailelerden yani. Bilirsin işte. Bilirim, en iyi ben bilirim hatta. Yağmur. İşte sevgi bu. Hadi bakalım. Öyle ses etmeden yanında kalmak. Gölge gibi ama sıcak. Sevgi her canlıyı iyileştirir değil mi? Senin sevgin tutuyor bunu ayakta ha. İnsan da biraz böyledir ya yavrum. Hani doğduğun zaman böyle hemen koşmak istemezsin. İlla tutunacak bir yer ararsın. Bir koku, bir sıcaklık, bir nefes.
İnsanı hayatta tutan neyse ona yaslanıyor. Cemal'i bugün gömmüşler anne. Aranızdaki sır artık neyse sadece sen biliyorsun. Anne, Cemal'e ne dedin? O gün Cemal'e ne dedin? Ne dedin de oğlunun intikamını almaktan vazgeçti? Hı? Savaşı nasıl durdurdun anne? Bir anne çocuklarını korumak için ne söylerse ben de onları söyledim. Geçmiş geride kalan bir karanlık. Ya ben sizi bugün öyle bir arada gördüm ya. Tamam dedim ya işte. Geleceğin aydınlık yüzün nihayet kendini gösterdi. O aydınlık bizleri bir arada tutacak. Önemli olan da bu şimdi. Toprağın altındaki sır benimle mezara gider Ömer'im. Ceyda, yani sen karta gerek yok dedin ama burası bayağı mağaza deposuna benzemiş. Aa, aşkım. Ya ben bunları senin için aldım bak. Sana daha güzel görünmek için. Bana biraz daha güzel göründürsen kalbime inecek Ceyda, tamam. Aa! Bak esas sizinkilere neler aldım neler bak. Bu annene. Anne terliği buldum. Burada parfüm var, bu da Salih'e. Bunlar da Seyhan ve çocuklara. Ya Ömer'e bir şey alamadım ama. Yani alelade bir şey olmaması lazım çünkü. Acaba dedim böyle doğal taşlardan bir tesbih mi yaptırsam? Ya da böyle bir saat falan ha? Aşkım. Ha anladım tabii. Ben onları ne zaman görüp de bu hediyeleri onlara vereceğim ki? Ben o eve hiçbir zaman giremeyeceğim. Aşkım ben öyle bir şey mi dedim? Söyle o zaman. Ne zaman vereceğim hediyeleri ha? Ne zaman gireceğim o kapıdan içeri? Ya o kapıdan içeri girmek senin için Viyana kapılarına dayanmaya benzedi ha. Eminim o zaman daha az zorlanmışlardır. Ben anladım ama senin neye bozulduğunu. Sen alışveriş yapmama bozuldun değil mi benim? Ceyda benim hiç öyle bir derdim yok. Benim olayım bambaşka. Öyle bir şey yapacağım ki ailem benimle gurur duyacak. Hatta Ömer bile benimle gurur duyacak. Anlamadım. Anlamana gerek yok. Sen bana güven yeter. Neredeydin bugün anne? Ha? Yas havası beni de boğdu. Biraz hava almaya çıktım. Fatma da inmedi yemeğe. Tabii. Çok sevdiği de söyledi ya. İştahı yoktur. Dur ben şuna gidip bakayım. Bırak! Bırak dedim. Bırak tutsun yasını. Biz Karahanlı kadınları acının içinden geçmeden çıkamayız. Gelsin acısını gözümün önünde yaşasın. Öyle deliler gibi kapalı kapılar ardında değil. Fatma gitti. Yok. Fatma nereye gitti? Dedim ya, acının içinden geçmeye. Ben de böyleydim zamanında. Sığamıyordum odalara. Ya tavan arasında sıkışıp kalmış bir kuş gibi kanat çırpacaktım kurtulmak için. O tozlu camlara çarpıp paramparça olacaktım ya da toparlanmak için daha da çok dağıtacaktım. O da benim gibi kendini kurtaracak yolu seçti. Annesi kendini aslında minicik bir bebekti. Çünkü gerçekten acı çekenler acılarını kendilerine saklarlar. O da şimdi yeniden ayağa kalkacak gücü bulmaya çalışıyor. Çünkü bunun için çok geçerli bir sebebi var. İntikam. Evet. Fatma? Fatma. Aradığınız Fatma'ya şu anda ulaşılamıyor. Bu konuştuğunuz kim? Ben de bilmiyorum.
Sarhoş musun sen? Neredesin? Fatma nerede olduğunu söyler misin bana? İnce bir ipin üstündeyim Salih. Annem gibi. Ama ben annemin aksine o ipe tutunmaya çalışıyorum. Konum at, geliyorum. Gelme. Bu benim düşüşüm Salih. Benim. Yani gözlerinin dili olsa artık beni rahat bırak Nevin diye bağırır. Ya ne yapıyorsun? Dosyalara dökeceksin. Dökülsün. Dökülsün, saçılsın her yere. Ya geldiğimizden beri kafanı şu dosyalardan ayırmadın. Ya yemek masasında bile bir elinde çatal, bir elinde adli tıp raporu. Ya bir insan otopsi raporu okurken pilav yer mi ya? Sonra niye böyle kilo verdim? Abartıyorsun şu anda. Tamam belki sıcaklardan biraz kilo vermiş olabilirim ama o kadar da değil. Ya keşke biraz sen de abartsan abla. Ya hep bu kadar makul bir insan olmak zorunda değilsin. Baksana hayat ne kadar hızlı akıyor. Tamam işte. Ben de bu yüzden işlerimi hızlı bitirmeye çalışıyorum. Tamam ben işine olan aşkına bir şey demiyorum. Sadece akşamları savcı olarak kalma diyorum. Nevin ol. Ne bileyim akşam dışarı çık mesela. Sen var ya eminim buraya geldiğinden beri bir akşam bile dışarı çıkmamışsındır. Bilemedin canım. Neredeyse her gece dışarıdayım. Hatta geceleri yemek yediğim arkadaşım bile var. Gece arkadaşı. Telefonunu yaptırmışsın. He yok yeni bu. Hatta bir hikayesi var ama sen bana gece arkadaşını anlatmadan bunu öğrenemeyeceksin. Kim o? Ya söyle kim? Kim söyle? Abi. Ne oldu? Sana geldi abi. Çocuklar getirini sorguya çekmişler. Şüpheli bir durum yok abi. İyi akşamlar abi. Tamam. İşte hazırsın. Cemal Karahanlı.
Sen bana öyle bir günah bıraktın ki arkandan sadece lanet okuyabiliyorum. Ölmüşken bile nasıl hala böyle canlı kalabiliyorsun? Bana açtığın yara nasıl hala böyle taze? Ağlamıyorum. Ağlamıyorum. Öldüğüne üzüldüm. Çünkü kendi kendine öldü. Bu gözyaşları seni ben öldüremediğim için. Acılar içinde geberirken kendi gözlerimle görmediğim içindir. Hadi be Karaca, ara be kızım be, hadi be. Ulan bu evreni istek yollama işi nasıl oluyordu ya? Lan ne triplere soktuk kendimizi ya. Efendim Çeto. Rahat uyuma Karahanlı. Beni günahının cehennem ateşinde senelerce yaktığın gibi ateşlerde yan. Azize Bereketoğlu. Ne işin var senin gecenin bu saatinde babamın mezarında? Benimle geliyorsun. Bırak, dans edeceğim ben. Geliyorsun dedim. Bırak. Ya bırak kolumu. Bırakınca ne olacak? Ha? Bu karanlığa saklanınca her şey düzelecek mi zannediyorsun? Bırak atayım içimdeki zehri. Anlamıyor musun sen ya? Ben devrilemem. Ben hayatta kalmak zorundayım. Ben annem gibi acıya teslim olamam. Bu mu acıya teslim olmamış halin? Ayakta duramıyorsun. Burada böyle bırakmam seni, yürü. Neden ya? Neden? Neden gelip buldun beni? Kahramançılık oynamak için mi? Dayak yiyen Fatma'yı kurtarmaya benzemez bu. Zavallı, korunmaya muhtaç Fatma. Şimdi de hayatta onu seven tek insanı, dedesini kaybetti. Gidip onu kurtarayım, kahraman olayım dedi. Böyle mi? Deden için çok üzgünüm. Acıyor musun bana? Hayır. Acıyorsun işte. Acıma bana Salih. Ben acınacak bir insan değilim. Kork benden. Korkma. Korkmalısın. Ne işin var burada senin dedim. Lanet okudum. Günahlarının bedelini ödemesi için belasını diledim. Onun en büyük günahı sana söz verip barış yapmaktı. O ne bedel ödedi ki? Biz ödedik bedelleri, biz. Ödeşildiyse mesele kapandı. Mesele kapanmamış ki bu saatte buradasın Azize. Siz ne konuştunuz babamla? Ne dedin de babam abimin intikamını almaktan vazgeçti? Hele bir desene sen bana onu. Bak o öldü gitti sırlarıyla. Ama sen buradasın. Niye buradasın bu saatte? Olmaz Salih. Bırak, tutma elimi. Ben artık çok yoruldum. Bu kazanabileceğimiz bir savaş değil.
İzin vermezler. Yanında oldukça ben daha fazla karmaşıklaştırmadan yollarımızı ayıralım. Bak şu anda çok alkollüsün, sonra konuşalım bunları, tamam mı? Eve bırakayım seni. Benim bir evim yok ki artık. Orası benim evim değil. Çünkü orada dedem yok. Ben kavga etmekten bıktım. Öfkeden, nefretten, intikamdan, hepsinden bıktım artık, yoruldum. Ben artık bu hayatı istemiyorum. Bu hayatın içindeki hiçbir şeyi istemiyorum. Ve buna sen de dahilsin. Çekil yolumdan Zehra. Yok, o yoldan ölsem de çekilmem artık. Tam ortasındayım artık. Babam öldü. Söz möz bitti artık. Üstünü kapadığın ne varsa bir bir açacağım da. Aç. Açacağın ancak birkaç tane mezar daha olur. Sizi koruyan Cemal Karahanlı yok. Ayağını denk al. Baba! Ne işi var bu kadının bu saatte burada? Niye cirit atıyor senin mezarında? Sen ne işler çevirdin bizim orkamızdan? Hangi sırlarla gömüldün acaba? Afiyet olsun. Hoş geldiniz savcı hanım. Buyurun oturun. Kahvaltı da yapmadınız. Kebap falan bir şeyler yiyin. Geçerken dışarıda arabanızı gördüm. Onun için geleyim dedim. Size böyle bir sokum yaptırayım mı? Ha? Yok, evdeydim gelir gelmeden önce. Ama olmaz ki şimdi böyle. Buyurun buyurun, devam edin. Salataya portakal. Şahane. Çok güzel kombinasyon. Özür dilerim. Çok mantıklı. Yalnız bu portakal değil, turunç. Biz salataya limon yerine turunç sıkarız. Mis, mis, mis. Öğreneceksin. Sayende inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Afiyet olsun abi. Oo iyi hoş geldin. Otur bir şeyler ye. Eyvallah abi, sağ ol, ben tokum, teşekkür ederim. Abi bugün bizim elemanlar aradı da sen bir dosya araştırmasını istemişsin. Şu Tarık Savcı muhabbet. Sağ ol İbo. Ha tamam. Evde görüşürüz abi. Tamamdır. Hadi. Gönderdiğim kutu eline geçti mi? Maşallah çizmelerimi tertemiz yapmışsın. Onları kirli göndermemi bekliyordun. Üzerinde toprak vardı. Toprak kir değildir. Öyleyse üzerindeki toprağı temizledim diyelim. Hı? Tıpkı bu toprakları tek tek temizleyeceğim gibi. Temizlenmesi gereken toprak değil, insanlardır. Kimler mesela? Vallahi bunu da siz bulacaksınız savcı hanım. Bulacağım demiştiniz. Doğru. Bulacağımı söylemiştim. Ve ben sözümde durmayı çok severim, bilir misin? Mesela bütün hırsızları, bütün torbacıları, hatta bütün katilleri bulacağım. Senin bana karşı bir hırsın mı var? Ömer abim hoş gelmişsin. Oo sen neredesin ya? Ha? Merhaba abi, sen nasılsın? İyi misin abi? İyidir iyidir. Ne yapıyorsun? Sansarlarla buradayız. Aracılar burada. Gel sen onlarla bir tanıştırayım abi. Misafirim var misafirim. Para falan ihtiyaçları bunların için dedim sana. Sen selam söyle. Hadi Başka selam zaman abi. tamam mı? Tamam Kendine iyi abi. bak hadi. Teşekkür ederim Hadi. abi.
Ne diyeceğim? Bazen bana böyle naziksin, neşelisin, kibarsın. Ama bazen bana öyle bakıyorsun ki beni öldürmek ister gibi. Benden kimse katil çıkaramaz Ömer Bey. Gerekli şartlar olursa herkesten katil yaratabilirsin. Ha öyle mi? Öyle. Peki sizden katil yaratmak için hangi şartlar gerekli? Bu cevabını öğrenmek istemediğim bir soru. Cevabını mı öğrenmek istemiyorsun yoksa bana mı söylemek istemiyorsun? Hangisi? Sadık'ı ben öldürmedim. Sadık'ı sen öldürmedin belki. Ama sen de bir katilsin Ömer Bereketoğlu. Tarık'ın katilisin. Ve ben buraya bunun cezasını kesmek için geldim. Sana bunu ödetmek için geldim. Ama bunun yerine... Bunun yerine senin beni etkilemene izin veriyorum. Ve sonrasında kendimden nefret ediyorum. Sadık'ı ben öldürmedim. Çok kısa zamanda anlayacaksın. Umarım. Bak biliyorum zor olabilir ama imkansız değil, tamam mı? Dedenin yasıyla şu an böyle konuşuyorsun. Gel ayıltalım seni önce. Çocuklar! Bekleyin, geliyorum ben de. Ben buyum Salih. Ben kavga istemiyorum. Ben eğlence istiyorum. Kalabalık, bağırış çağırış, dağıtmak istiyorum. Benim hayatım bu. Sen de bundan sonra benden uzak dur. Tamam Nevin. Toparlan. Toparlan. Tamam. Tamam şimdi toparlanman lazım. Yolunu bulman lazım Nevin lütfen. Ömer Bey. Tekrar iyi akşamlar. Ben taksi bulamadım da acaba size zahmet olmazsa beni eve bırakma şansınız var mı diyecektim. Buyurun buyurun. Buyur. Bırakırım ben. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ay hay Allah ben telefonumu orada unuttum galiba. Oturduğumuz yerin tezgahın üstünde ben hemen alıp geleyim olur mu? Sen dur. Ben hallederim. Bakarım ben. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kahretsin. Yok.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Teklifinizi sabırsızlıkla bekliyorum. Bunu mu arıyorsun?